Ben şu tasarım ya yani. Bak şöyle tuvalet kısmı değil. Ben burada kamerayı bakın. Şimdi şunu şöyle kapatıyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Arkamda 2000 model bir Neoplan Skyliner var. Neoplan Skyliner yanlış hatırlamıyorsam Ulusoy'da vardı. Filmlerde falan gördüğüm kadarıyla Ulusoy'da bu kasanın kullanıldı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Neoplan Skyliner 2000 model. Bu aracın asıl böyle başlangıç hikayesi ta 67 yıllara dayanıyor. Bu arada iki teldeyiz. Dolaptayız. Burada birbirinden değişik, birbirinden ilginç otobüsler var. Şimdi bu otobüs yapım aşamasında 2000 model dediğim gibi. Yani isterseniz bunun yapım aşamasını çekebilirim. Eğer tabii ki isterseniz. Ama ben bu aracı size şimdilik göstermek istiyorum. İçi orijinal bir araç. İçi benden aldı. Dış kısmı hemen sökülmeye başlandı. Kapılar kapalı bekliyordu burada. Kapıların açılmasını bekledim ben. Hemen kapılar açıldığında geldim çekmeye başladım. Şimdi tabii boyandıktan sonra isterseniz dediğim gibi tekrardan çekebilirim. Şimdi bu 14 metrelik uzunluğa sahip arkadaşlar. Bir de bunların 4 akslı versiyonu var. Onlar da sana Ulusoy'da vardı. Cemal isminde geldi hatta. Epey bir sayıda bulundular. Bu kasadan var mı tam emin olamadım. 4 aksından ama %100 eminim. Şöyle arkasına doğru geçelim. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu araç Türk plakalı değil. Arkada tabii ki de port bagaj olmazsa olmaz. Arka alt alta sıralanmış stop grubunu görüyoruz. Neoplan burada logosunu görebiliyoruz. Yanda da bakın yeni nesil bir Styliner var. Vay be dede toruna diyebilir miyiz? Aslında şöyle bu aracın tabii ki yeni versiyonları Türkiye'de üretiliyor. Aslında şuraları açmak istiyordum ama araçta hava sorunu olduğu için şuraları şimdilik açamıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Bakın. Burada da arkadaki iki aks. Güzel ama ya. Yani baktığınız zaman tabii ki Türkiye'de böyle araçlar kullanılmıyor ama Avrupa'da 2000 model. Yani daha doğrusu Avrupa emin değilim ama Ukrayna'da olabilir bu. Tam emin değilim plakasını ama Avrupa'da da kullanılıyor 2000 model araçlarla. İçerisine geldik. Dışarının sesi umarım size gelmiyordur. İçi orijinal. Bu araçlarla yolcu... Ya bunların zaten Ulusoy'da varsa bir eski kasaları olabilir. Yolculuk yapmış olanlar yorumlarda belirtebilirler. Şöyle geçelim. Direksiyon tasarımı tabii ki Starliner'la çok benziyor. Starliner'ın ilk tasarımına çok benziyor arkadaşlar. Gösterge paneli, direksiyon, şuradaki tuşlar falan Starliner'ın birinci serisiyle birebir aynı. Bakın eski nostaljik düğmeler. Burada da klima kontrol ünitesini görebiliyoruz. Burada da bir tane ekran var. Sol tarafta far kumandalarımız var. Retarder var. Burada retarder var. Yani manuel vites tabii ki. Burada 8 ileri bir şanzımanımız var. Bir de geri. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın şunu şöyle kapatıyorsunuz. Böyle bir haralıyor. Şöyle şurada da oturuyor artık personel. Buradan böyle yolculuk yapabiliyorsunuz. Şuradan oturup görünüş açılarına bir bakmak istiyorum ben arkadaşlar şöyle. Bakın. Ayna görüş açılarımız bu şekilde. Tabii sanayide olduğumuz için biraz gürültülü, kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geçelim. Ekstra koltuklar bu şekilde. Genelde Avrupa'da buralara yolcuya bilet vermiyorlar. Şurada ekran var. Şurada da tabii ki karşılıklı iki katlı otobüslerde olmazsa olmaz masa ve koltuklar var. VIP bölümü oluyor burası. Üst yolcu havalandırma çıkışı, ışıklar, servis düğmesi, hoparlör. İşte abi ben şu tasarım ya yani yani şöyle o zamanın teknolojisi böyle düşünmüş. Yani yanlardan perde yerine böyle şık perdeler koyulmuş. Şurada yine ekran. Şöyle arkaya doğru geçelim. Arkada mutfak bölümü var. Bakın işte ocağımız var. Altta da şöyle burada da soğanlısı sanırım burası. Ben orayı ilk başta açıkçası fırın sandım ama değilmiş. Burada ocağımızı görüyorsunuz. Sıcak su orada. Şöyle tuvalet kısmı değil. Ben burayı tuvalet sandım biliyor musunuz? Aslında burası önceden tuvaletmiş ama bakın içine baktığınız zaman. Ama burayı yatak olarak kullanıyorlar. Ama size bir şey diyeyim mi? Mantıklı değil mi? Yani burası önceden muhtemelen tuvaletmiş. Epey de geniş olmuş yani. Şöyle bakın ben mesela şuradan rahatça gidiyorum. Yani normalde bunun yatakları şurada biliyorsunuz iki katlı araçlarda. Çok mantıklı olmuş. Hem yanında böyle yolu izliyorsunuz. Burası güzel. Yani tek sıkıntı burada ayağa kalkabilecek bir alan olsa yine güzel olabilir dedi. Bagajı size buradan gösterelim. İçeriden gösteremedik. Evet arkadaşlar yani epey dar burası. Kusura bakmayın. Bagaj. Bakın bu şekilde size göstermiş olalım. Üst katımıza geldik. Arkadaşlar genelde iki katlı araçlar baktığınız zaman 80 ile 100 kişilik arasında değişiyor koltuk kombinasyonlarına göre. Ama ortalama 85-90 arası oluyor. 100'e kadar
çıktığını gördüm bazı modellerde. Bakın yani üst kat bu şekilde yolcu üst tarafı. Yani nostalji kokuyor ve yani Neoplan'ın eski modellerinde yolculuk yapmış olan abilerimiz de yorum yazabilirler. Ben eski Ulusoy'la maalesef hiç yolculuk yapmamıştım. Bakın işte ön panoramik kısım bu şekilde. Güzel. Şurada da bir tane televizyonumuz var. O kameramız bakın. Yani 2000 model diyoruz. Ama kamera teknolojisi var gerçi. Araç genel olarak bu şekilde. Yani çok güzel değil mi o? Ben çok beğendim onu. Koltuklar yani özellikle videoyu bitirmeden önce koltuklara da değinmek istiyorum. Yani şu bakın diz mesafesine bakın. İnanılmaz bir diz mesafesi var. Yani hani 2+1 sıkış tepiş yerine bence böyle 2+2 geniş yayvan gibi koltuklar daha güzel olur. Eski otobüslerde insanlar bunu düşünmüşler. Hani eskilerde ne varsa eskilerde var deriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.